Bu çok önemli bir husustur. Kesinlikle unutulmayı bırakın sürekli konuşulması gereken bir konudan bahsediyoruz. Çünkü bu milletin geleceğinin konusudur burası. Bilgisiz, en azından bilgisiz diyorum. Kasıtlı demiyorum. Cehalet diyorum. İhanet demiyorum. Türkiye 18 yıl boyunca bunu önledi. Öyle bir şey yok. Önce haritanı koyacaksın, sonra anlaşacaksın. Rumları falan sevdiğinden dolayı değil Amerika Birleşik Devletleri'ne. Arkada Yunan-Rum lobisi var Amerika'da. Türkiye müdahale edecek mi etmeyecek mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bile davet edilmedi. Buradaki deniz alanı gidiyor, vatan toprağı gidiyor. Vatan toprağı gidiyor, altındaki madenler de gidiyor. Petrol de gidiyor, doğalgaz da gidiyor. Bu adı üstünde Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması, balıklar da gidiyor. Üzerindeki rüzgar da gidiyor. Akıntı enerjisi de gidiyor. Ya bu kadar ucuz mu bu iş ya? GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı'la yeniden haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aramızda seyircilerimiz de var. Sizler de hoş geldiniz. YouTube yayınlarımıza izleyenler aramızda. Sizleri de bekleriz. Bazı yayınlarımızda bunun çağrısını yapıyoruz. Bugün haritanın başındayız. Yine Kıbrıs'ı görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimini görüyoruz. Lübnan'da bir şekilde bugün konuşacağımız konu arasında, çünkü Akdeniz aslında neler yaşandığına dair bir soruyla başlayabiliriz. Lübnan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlaştı ama çok da Türkiye'de konuşulmadı. Daha da konuşulması gerekiyor belki. Bu anlaşma nedir? Bizim için nasıl bir tehdit oluşturuyor? Bunu anlatarak başlayabiliriz. Şimdi bu çok önemli bir husustur. Unutulmayı bırakın sürekli konuşulması gereken bir konudan bahsediyoruz. Çünkü bu milletin geleceğinin konusudur burası. Ve bunu başka dar alana çekmeye çalışan bir bürokratik, bakın siyasi demiyorum, bürokratik bir kesim vardır. Bunlar sadece Kıbrıs Adası'nın doğusunda vallahi bizi de pek ilgilendirmez demeye getiren bilgisiz, en azından bilgisiz diyorum, kasıtlı demiyorum, cehalet diyorum, ihanet demiyorum, bir aymazlık içerisinde olan bir kesim vardır. Şimdi bu programı mutlaka devletimizi yöneten siyasilerin seyretmesi lazımdır. Çünkü çok önemli bir konudur bu. Çok önemli bir konudur. Asıl mesele şudur. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Sevilla Üniversitesi haritasına istinaden şöyle bir alanda münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir. Tarih 2004'tür, 2003'e şamil etmiştir Birleşmiş Milletler'de. Tamam mı? Bu alan. Herkes zanneder ki sadece şu ruhsat sahalarını ilan etti. Halbuki ilan ettiği alan Kıbrıs adasının tümü benimdir. Ben temsil ederim. Dolayısıyla tüm adanın çevresinde ilan ettim demiştir. Bu da bizi Antalya Körfezi'ne hapseden Sevilla Üniversitesi'ne ısmarlamayla çizdirilen haritayla tamamen uygun bir haritadır. Şimdi 2003'te şamil ediyor. 2003'te Mısır'la Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapıyor. 2007'de aslında Lübnan'la da bir anlaşma yapıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lübnan'la anlaşma yapıyor ama bu anlaşma egemenlik esaslı bir anlaşma olduğu için parlamentoda onaylanması gerekiyor. Türkiye 18 yıl boyunca bunu önledi. Çeşitli girişimleriyle bunu önledi. 18 yıl boyunca. Güzel. Nereden çıktı bu anlaşma tekrar imzalamak dersin? Bu arada 2010 yılında da bundan 3 sene sonra, yani 2003 yılındaki Münhasır Ekonomik Bölge'nin geçerliliğini belirten Birleşmiş Milletler kararından 7 sene sonra da İsrail'le anlaşma yaptı. Şimdi burada alınacak ders var aslında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu tavrından. Bizim de Karadeniz'de de aynıdır. Önce ilan, sonra anlaşma. Yani bunu hiç unutmayın. Ben şimdi bazen sosyal medyadan ya da televizyondan ya da öğrencilerimden görüyorum. Hocam, amiralim, önce anlaşmamız lazım değil. Öyle bir şey yok. Önce haritanı koyacaksın, sonra anlaşacaksın. Biz 1986'da öyle yaptık Karadeniz'de. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de böyle yapıyor. Önce haritanı koyacaksın, sonra başlayacaksın pazarla. O ayrı mesele. Peki 2007'de imzalanmış anlaşma neden tekrar imzalanır? Neden tekrar imzalanır? Şimdi bunları pek kimse bilmez, tartışanı da görmedim neden imzalandığı konusu. Neden biliyor musunuz? Bakın buradaki kilit nokta şu. 2007'de imzalanan anlaşma egemenlik esaslı, egemenliği etkileyen bir anlaşma olduğu için devlet başkanları arasında imzalanmış olması yeterli değil, parlamentolarda da onaylanması gerekiyordu. Lübnan Bakanlar Kurulu diyor ki 23 Ekim 2025'te biz diyor bu anlaşmayı onayladık. Parlamento onaylamadıktan sonra niye onaylandı, nereden çıktı diye ben bunu düşündüm. Dedim ki bunun arkasından bir şey gelecek. Sonra Lübnan Cumhurbaşkanı dedi ki biz bunu onayladık. Sonra bir ay sonra
Çok enteresan. 27 Kasım. Tam da Papa'nın geldiği zaman. 27 Kasım'da Lübnan Cumhurbaşkanı ve Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasias bunlar Lübnan'a gittiler. Beyrut'ta anlaşmayı imzaladık, onayladık diye. Hatta Lübnan Cumhurbaşkanı da yaşasın Kıbrıs, yaşasın Lübnan diye çığlıklar attı falan. Böyle. Çok enteresan. Anlaşmayı imzaladık dedi. Halbuki anlaşmayı o imzalamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı imzalamadı. Anlaşmayı Lübnan Ulaştırma Bakanı imzaladı. Resimde üçüncü bir kişi var. O üçüncü kişi işte Lübnan Ulaştırma Bakanı. Niye Lübnan Ulaştırma Bakanı imzalıyor? Çünkü bunu egemenliği etkileyen, egemenlikle ilgili bir anlaşma statüsünden çıkartıp teknik bir anlaşma statüsüne sokuyorlar. O zaman da parlamentoya gitmeden Bakanlar Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girebiliyor. İşte onun için anlaşma tekrar yeniden bu şekilde imzalanıyor. Peki burada sorulması gereken soru şu. 18 senedir bunu önleyen Türkiye neden bunu önlemedi? Türk Dışişleri bürokrasisi neden bunu önlemedi? Neden bunun farkına varmadı? Vardıysa neden tepki koymadı? Nasıl bir anlaşmadan bahsediyor? Şimdi başta dedik Türkiye'de çok konuşulmadı, çok konuşulması gereken bir konu ama bu anlaşmanın bizim için tehlikesi nedir? Tabii. Bir de o alanda nasıl bir yeni dönemde neler yaşanacağını sinyalini veriyor bize. Şimdi şöyle bakın. Anlaşma şöyle. Kıbrıs adasının tümü benimdir diyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Ve diyor ki benim şöyle tam anlamıyla çizelim. Lübnan'da karşılıklı kıyılarım vardır diyor. Ama şu an çizdiğimizde Kuzey Kıbrıs tarafından da parçalamış Tabii oluyoruz. ya. Ve diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyıları da zaten benimdir diyor. Ona istinaden bir anlaşma imzalıyorum diyor. Çoğunluğu da zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşılıklı kıyı şurası. Bakın. Karşılıklı kıyı burası. Yani Lübnan'ın tümü Kıbrıs adasının da kuzey ve güneyindeki kesimler. Ama adam diyor ki ben adanın tümü benim. Dolayısıyla ben imzalarım diyor. Ya Türkiye Lübnan'ın üzerinde etkili değil miydi? Lübnan'ın üzerinde etkiliyse nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarının üzerinden bir anlaşma imzalamasına, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşma imzalamasına nasıl etki edemez? Demek ki bir durumda bir şeylik var. Peki daha da ilginci, daha önceki anlaşma hattı şurasıyken, yarıdayken, yani burası Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, burası da Lübnan'ın iken, bu yeni anlaşmada daha da kötüsü bu hat aşağıya indiriliyor. 5000 kilometre kare alan daha kazanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Yani şurayı da alıyor. Aslında Lübnan'ın aleyhine bir Lübnan'ın aşamada var. aleyhine bak nasıl bir durum varsa Lübnan'ın aleyhine Lübnan bunu da kabul ediyor. Ve bunun öncesinde şurada İsrail ile Lübnan'ın yan sınır sorunu vardı. Bu yan sınır sorunu da yine Lübnan'ın aleyhine olacak şekilde Lübnan'da karşı karşıya gelmişti İsrail. 2022'de ABD İsrail'in lehine çözdü. Bütün bu sistematik nasıl yürüyor? Güney Rumları falan sevdiğinden dolayı değil Amerika Birleşik Devletleri'ne. Arkada Yunan Rum lobisi var Amerika'da. Onlar. Yine burada bir oldu bitti yapılıyor. Peki nasıl bir alan Ahmet? Yani nasıl kullanılabilir askeri anlamda ya da Burası, jeopolitik olarak önemli? Burada biliyorsun daha önceden belirlenmiş ve hatta gaz anlaşmaları yapılmış. Hatta Lübnan buraları parsellemişti. Burada petrol ve doğalgaz yatakları var. Şimdi bütün mesele zaten denizin paylaşımı değil. Onun içindeki petrol ve doğalgazın ve diğer madenlerin paylaşımı. Bak sadece petrol ve doğalgaz değil artık. Madenler de diyorum. Yeraltı, denizaltı madenciliği acayip aldı başını gidiyor. Uranyum ve altın denizlerden çıkartılıyor. Ve bizim denizlerimizde ve Doğu Akdeniz'de de bu var. Ki şu an Trump'ın da bütün dünya politikasını belirlerken ilk yaklaşımı madenler üzerinden olmaya da başladı. Tabii madenler o kadar önemli ki. Yani o yüzden burasını sadece petrol ve doğalgaz değil, aynı zamanda maden yatağı olduğunu da düşünmek lazım. Şimdi burada
Yani bu anlaşmayla aslında Lübnan Türkiye ile anlaşma yapmış olsaydı şu son durumda 7.000 kilometreden fazla, kilometre kareden fazla alan kazanacaktı. Lübnan kazanacaktı. Kimle anlaşma yaparsa? Türkiye ile. Ama Lübnan 7.000 kilometre ne demek biliyor musun? Şurası 9.500 kilometre kare. Kıbrıs Adası. Yani Kıbrıs Adası'nın 3/4'ü. 3/4'ü kadar bir alanı kazanacaktı. Ben istemiyorum. Ben herhalde şeyle yapacağım dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Ya çok enteresan. Peki bunun emsallerini görür müyüz diğer ülkelerde benzer anlaşmalar? Bu çok tehlikeli. Bizim Türkiye'deki bürokratlar, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını çok eleştiriyorum. Her yerde de tartışmaya hazırım. Bürokrasi çıksın, tartışmaya hazırım. Bilimsel olarak, akademik olarak her yerde tartışmaya hazırım. Dedim ki, diyor ki açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında. Yani şunu da söyleyeyim. Libya anlaşması Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle imzalanmıştır. Yani Cumhurbaşkanımız direkt bu imzalanacak dedikten sonra imzalanmıştır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudan haberdar olması lazımdır. Çok önemli bir konudur. Diyorlar ki bizim Lübnan'da karşılıklı kıyımız yok. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayılarak imzalanan bu anlaşmayı protesto ediyoruz, kınıyoruz. Senin hakkın o yok. O zaten diyor ki o doğu tarafta diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını şey yapıyor. Türkiye'nin kıta sahanlığında olmamasına rağmen diyor Türkiye'nin. Ya bu kadar olur ya. Bakın burada da görüyorsunuz. Türkiye ile Lübnan'ın karşılıklı kıyıları vardır. Ve orantılılık ilkesine göre bakıldığında şurada yani daha fazla alan kazanacak şekilde Lübnan'ın şurası Lübnan, Türkiye'nin de şurası olacak şekilde karşılıklı kıyıları vardır. Efendim bunun arasında Karpazburnu var. Deniz hukukunun deniz yetki alanları sınırlandırma ilkeleri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden değil, uluslararası denizcilik mahkemeleri, uluslararası hakem mahkemeleri ve uluslararası adalet divanı kararlarından çıkar. Bu prensiplerden bir tanesi coğrafyanın üstünlüğü prensibidir. Ana kara adaya üstündür. Bu bir. Ana kara kapatmama ilkesi vardır. İki ana kara arasındaki ilişkiyi bir ada kesemez. Kapatmama ilkesi vardır. Şimdi üçüncü ilkede böyle araya giren adaların yetki alanları ya da kendi kara alanları varsa orası çevrelenir. Kara suları kadar çevrelenir. Kara su. Bu ilkeler çerçevesinde bu üç ilke yazalım buraya. Seyircilerimizin aklında kalsın. Coğrafyanın üstünlüğü, kapatmama ve çevreleme. Bu çerçevede Türkiye ile Lübnan arasında karşılıklı kıyılık vardır. Bu karşılıklı kıyı çerçevesinde anlaşma yapma ya da münhasır ekonomik bölge ilan etme durumu vardır. İşte bu çerçevede Türkiye'nin Lübnan'da alanı şurasıdır. Mavi Vatan haritası. Mavi Vatan haritası böyle çizilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 462 bin kilometre kare dediği ve devlet yetkilerimizin 462 bin kilometre kare dediği Mavi Vatan haritasında bu parça vardır. Ve burası Lübnan'ın, burası Türkiye'nindir. Tam anlaşma şartlarına uyarak. Tam anlaşma şartlarına uyarak. Dolayısıyla burada biz yokuz. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adanın kıta sahanlığı demek deniz hukukunu bilmemek demektir. Bakın tekrar söylüyorum. Herkesle kim olursa olsun herkesle bu konuyu tartışmaya hazırım. Bu konuda Dışişleri açıklamasını yapan bürokratla da tartışırım. Tamam mı? Çok net söylüyorum. Bu Libya anlaşması konusunda da böyleydi. Sayın Cumhurbaşkanı imzalanacak dedi, imzalandı. Ama birisinin anlatması lazım. Peki burada Mavi Vatan'ı nasıl tehdit ediyor bu Bu anlaşma? Mavi Vatan'ı tehdit edince nasıl oluyor? Burası kimin oluyor şu alan? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin oluyor. Burası gidiyor bizden. Eksi.
Buradaki deniz alanı gidiyor. Vatan toprağı gidiyor. Vatan toprağı gidiyor. Altındaki madenler de gidiyor. Petrol de gidiyor. Doğalgaz da gidiyor. Bu adı üstünde Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması, balıklar da gidiyor. Üzerindeki rüzgar da gidiyor. Akıntı enerjisi de gidiyor. Ya bu kadar ucuz mu bu iş ya? Ya ben Yunan'ı, Rum'u kızdırmayayım, Avrupa Birliği'ni kızdırmayayım, Amerika'yı kızdırmayayım, burada benim hakkım yok diyeyim. Cılız'da bir ses çıkardım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilmem nesini imal ettiniz de onun için de kınıyorum deyin, işin içinden çıkın. Yok ya. Peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bak daha tehlikesi var. Diyecek ki, gelecek şimdi, şuradan bakalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi diyecek ki, aha da diyecek, benim Suriye ile de karşılıklı kıyım var diyecek. Suriye ile anlaşma imzalayacak. Nereye göre? Şuradaki hattı. Bura aynen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpazburnu'na göre. Ya kardeşim, Türkiye'nin Suriye'de karşılıklı kıyıları var. Aha böyle. Bak. Aha böyle. Nereden bakarsan bak. Yani her yerden bakarsan bak, Türkiye'nin Suriye ile karşılıklı kıyıları var. Sen bunu yapmayacaksın. Şu parçayı da, şuradaki parçayı da, şunu da, bunu da Suriye ile karşılıklı kıyım yok diyeceksin. Halbuki çok net karşılıklı kıyımız var. Bunu da yapmayacaksın. Yunan, Rum gelecek, bunu yapacak. Orayı da vereceksin. Ondan sonra diyeceksin ki gene kınayacaksın. Biz Kuzey Kıbrıs Türk, bu tarihe not düşeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan, ondan sonra bu anlaşmayı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil ki, seni de yok sayıyor adam. Seni yok sayıyor. Peki nasıl bir aldatmaca olabilir kamuoyunu tatmin için? Şimdi buradan söyleyelim. Şurası var ya, Suriye sınırı. Bizim Yayla Dağı'nın orada. Kara Mağara var en uçta. Kara Mağara'nın orada. Ya ben Suriye ile anlaşma yaptım. Yan sınır anlaşması. Yan sınır anlaşmasını bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması, karşılıklı kıyıymış gibi gösterip halkı kandırıp böyle anlaşma yapmaya kalkan bürokratlar olabilir. Yan sınır anlaşması. Ya yan sınırla karşılıklı kıyı çok farklı kavramlar. Yan sınır dediğinde şurası yan sınır. Şurası yan sınır. Bunlar yan sınır. Bunlar önemli değil ki. Sen şu alanı belirlemen için önemli. Sen şurayı çizerek bir anlam ifade etmez. Hakimiyet alanı olmuyor. Hiçbir şey olmaz. Sadece yanında bir sınır alanı olur. O kadar. Yan sınırla benim alakam yok. Yani şurayı belirlemişsin ne olur? Şurayı belirlemişsin ne olur? Sen şurayı belirle kardeşim, şurayı. Şurayı belirle. Burayı al. Tamam mı? Şu kısmı al. Sen burayı da Yunan'a verirsen, Rum'a verirsen ve burası da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deyip işin içinden çıkarsan bu iş olmaz. Bu da aynı prensiplerle geçerli gene. Ki burada çok net bir şekilde bizim karşılıklı kıyımız var. Hatta buraya dokundurmadan bile biz gelebiliriz şuraya. Buna dokundurmadan bile bizim karşılıklı kıyımız var burada. Yani inanılmaz bir şey. Tartışmaya hazırım. Ama korkum şudur. Ya sınır anlaşması yapıp çok iyi bir anlaşma yaptık demek. Şimdi bir de burada çok enteresan bir durum var. 2011 yılında biz Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşılık şurada bir anlaşma yaptık. Dedik ki şurası Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığıdır. Sonra yine benim çalışmalarımda böyle şöyle ışımalar var. Ona göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ışıması nereden geçiyor? Türkiye'yi unutsak dedik. Yani kapatmama ilkesini unutsak. Nereden geçiyor? İşte buralarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olur dedik. Şöyle indirerek. Buralarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahaları ilan edildi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihaleye çıktı. Türkiye petrolleri anonim ortaklığına verdi. Şimdi ne olacak durum? Güney Kıbrıs Rum yönetimi burada yapmak isterse ne olacak? Onu yapmak isterse ne olacak? Şimdi burada şurasının çok enteresan bir şey söylüyorum. Bunu lütfen herkes dinlesin. Şurasının 5000 kilometre daha aşağıya indirilmesi durumu aslında Türkiye için bir ciddi
Yani Türkiye'deki bazıları için. Türkiye'deki bazıları için bu ciddi bir ellerini kolaylaştıran bir durum oluyor. Neden biliyor musunuz? 2018 yılında Saipem 12.000 gemisi vardı. Ben o zaman görevdeydim. Bu 3 numaralı parseldir burası. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde 3 numaralı parselidir. Saipem 12.000 gemisi geldi. Şu pembe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahaları ya. Ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsat sahası da burası ya. Şu mavi alan var ya şurası. Şu aradaki. Ya ruhsat sahasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge arasındaki şu mavi alan var ya şurada. Halbuki yani sen buraya da yapamazsan burada da yapamazsın. Değil mi? Efendim o arada Güney Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahasının ötesinde sondaj yapacağız biz deyip hatta bizim içimizdeki bazı takım insanlar da ya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsat sahası orası ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahasının dışında dolayısıyla bizim bir şeyimize etki etmiyor. Dolayısıyla gitsinler yapsınlar diyenler vardı. Biz de dedik ki kardeşim bunun doğusu her tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ruhsat sahasıdır aslında. Bunun buraya çekilmiş olması buraya gitmelerini mazur göstermez, meşru göstermez dedik ve Saipem 12.000'i engelledik. Ben o zaman Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanıyım. Gazeteye yazdı. Büyük olay oldu. Şimdi soruyorum. Bu 5.000 kilometre daha aşağıya indirildiğine göre bir GKR'ye adına sondaj yapan gemi gelse şurada sondaj yapsa Türkiye müdahale edecek mi etmeyecek mi? Ha? Türkiye müdahale edecek mi etmeyecek mi? Niye 5.000 kilometre aşağı indirildi? Sebep çünkü o Saipem 12.000'den ders alındı. Hemen dibinde 3-4 milde bu iş olmaz. Biraz daha aşağıya indirin. Biz burada sondaj yapalım meselesi oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan bu şekilde anlaşma imzaladı. Şimdi bazıları buradaki sondaja da ses çıkartmama niyetinde olabilir. Bunu tarih affetmez. Biz bunları gözlemliyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye peki ne yapmalıdır? Türkiye'nin yapması gereken önemli şey vardır. Bir, hemen bu bölgede şurayı tekrar ruhsatlandırmalıdır. Türkiye şu arayı tekrar ruhsatlandırmalıdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. Ve buraya hemen bir sismik araştırma ya da sondaj gemisi göndermelidir. Ve en uygunu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devrederek bunu belli bir süreliğine ve tamamen devrederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayağı çekilir sismik araştırma ve sondaj gemileriyle yapmalıdır bu işi. Bu çok önemlidir. İkincisi yan sınır falan değil Suriye ile şu anlaşmayı derhal imzalamalıdır. Madem Suriye bu kadar bizim etkimizde o zaman bu anlaşmayı Türkiye imzalamalıdır. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de imzalamıyor adam. Zaten etkimiz olmadığını gördük. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Şara tarafından kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bile davet edilmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşmedi bile. Suriye'ye sokmaz bile. Şara madem Türkiye etkili o zaman Türkiye ile bu anlaşmayı imzalanmalıdır. Top taça atılmamalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye öne sürülmemelidir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.